Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Dünya Kupası'ndan haberler var. Milli takımımızdan özellikle arkadaşlar çok fazla haber var. Montella'nın oyun planı ne olacak onu konuşacağız. Kadro yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yeni oyuncular hangileri olacak? Sistemi değişecek mi Montella'nın? Onlara bakacağız. Yine Real Madrid'den de haberler olacak arkadaşlar. Okan Buruk'un açıklamaları var milli takımla ilgili. Hacı Osmanoğlu'nun da açıklamaları var. Onlara da değineceğiz. Bir yandan da Fransa maçının ikinci yarısını izliyorum. İki tane Senegal var tabii ki de sahada arkadaşlar. Birisi beyaz formalı Senegal, birisi de mavi formalı Senegal tabii ki de. Öyle bir Senegal maçı izliyoruz gibi geliyor bana. Fransa'dakilerin çoğu da Senegalli biliyorsunuz. Evet, o maçta 0-0 devam ediyor abi. Hoş geldiniz dostlar. Şöyle sizler de bizlere destek olmak için like atarak başlayabilirsiniz. Gündemimiz oldukça yoğun dostlar. Evet, Kenan'la ilgilen Real Madrid Kenan'la ilgileniyor arkadaşlar. Yine öyle bir haber var. Sürekli çıkıyor. İşte 2 haftada bir çıkıyor. Bir ayda bir çıkıyor. Yani sezon devam ederken de çıkıyordu. O şekilde devam ediyor. Kenan haberleri her zaman var. Ve hala 150 milyon euroluk transferi yapmadı biliyorsunuz. Başkan Perez yapmadı. Bakalım neler olacak. Senegal karşısında ilk yarıda Mbappe neler yapmış? 0 gol, 0 asist, 0 şut. 3 tane dribling atıyor. Hiç başarılı dribling yok. Çalımı yok yani. 3 başarısız dokunma. 7 tane top kaybı. 3 kere ikili mücadeleye giriyor. Hiçbirini kazanamıyor arkadaşlar. Böyle bir ilk yarı geçirmiş. Mbappe diyoruz abicim yani defolu oyuncu. 40 gol atsa da defolu. Bu şekilde devam etsin Real Madrid. Yani bizi ilgilenmiyor şu an Fransa'nın. Bu arada favorilerin hepsi çok kötü gidiyor. Fransa da kötü bir futbol oynuyor bence. Senegal daha iyi gibi geliyor bana bilmiyorum. Maçı izleyelim beraber. Olabilir 45 dakika hem ben haberleri sunayım hem de maçı da izlemiş oluruz. Bakıyorum maça zaten. Maç açık yukarıda. Şöyle izleyeyim ben de hadi. Mbappe'nin ilk yarı performansı arkadaşlar. Arjantin ile Cezayir arasında oynanacak maçın dünya genelinde 1 milyarı aşkın futbol sever tarafından izlenmesi bekleniliyor. Maçın saati kaçta bilenler var mı? Salih geç yapıyorsun programı. Sabah 5'te kalkıyoruz. Like atmaya geldim sadece. Türkiye'de yaşıyorsunuz değil mi hocam o zaman? Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Sabah 5'te. Ben zannetmiyorum bu kadar insan izler mi ya? Çok geç herhalde maç. Kaçta maç? Almanya. Hocam vallahi Almanya'ya göre açmıyor saati ama kaçta açsak sizin için daha uygun? Almanya'da yaşayanlar. Saat 4'te. İzlemem hacı ya. Vallahi izlemem hocam. Ben Türkiye maçına zor kalktım ya. Zor kalkmadım da Türkiye dışında kalkmam ya. Finali bile izlemeyebilirim ben yani. Ama final diyor. Oha o zaman umudumu kaybetmişim demektir ya. Bir dakika belki finale kalacağız. 21'den geç yap abisi. Tamam abi. Ee, Erken açmayı ben de istiyorum da vallahi açamıyoruz ya. Olmuyor, başaramıyoruz hocam. İnşallah deneriz. Bazen erken açıyoruz tabii ki de. Erkende de kimse gelmiyor bu sefer. Şimdi de kimse yok ama herkes maçı izliyor herhalde. Hocam düzgün iki takım olsa neyse Arjantin, Cezayir ne? Bu arada Cezayir'de Zidane'ın oğlu oynuyor bu arada. Biliyorsunuz Zidane da eski Zinedine Zidane da Cezayirliydi. Oğlu orada oynuyor. Bizi hafife almayın diyor. Şeyi yeneceğiz diyor. Arjantin'i yeneceğiz dedi. Bakalım nasıl olacak. Kerem Aktürkoğlu Paraguay maçında ilk 11'de oynayacak. Gökhan Dinç'in haberi. Paraguay biz arkadaşlar Kerem oynamasın demiyoruz. Kerem Avustralya maçında oynamasın diyoruz. Bu kadar basit. Kardeşim ne olacak milli takımın hali? Vallahi hocam şöyle diyeyim favoriler Dünya Kupası'nın favorileri şu an sürünüyorlar. Aynı şey İspanya'nın başına geldi. Aynı bizim yaşadığımızı yaşadılar. 11 kişi savunma yapan bir rakibe karşı oynadılar. 27 şut çektiler. Onların da direkten dönen topu var. Önemli pozisyonları var. Bizim de direkten dönen topumuz var ama biz yenildik. Doğuşum hoş geldin. Evet, Merih bıyığı Eren de saçı eski haline getirmiş. Salih tepkilerden sonra. Hocam bu ben saçla başla olduğunu düşünmüyorum bu işin ya. Benim çocuklar da bakıyorlar senin programa. Geç olunca bakamıyorlar. Sabah okul. Tamam bir tık daha erken almaya çalışalım hocam. Evlatlar için. Can Uzun'u kesin oynatması lazım. O haberlere de geleceğiz hocam. Siz hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir like atalım ki daha çok kitlelere ulaşalım arkadaşlar. Çünkü YouTube bunu istiyor. Ne kadar çok beğeniliyorsa demek ki bu yayında bir şey var diyor. Ücretsiz like atmak, abone olmakta ücretsiz. Destekleri bekliyoruz dostlar deyip haberlere devam edeceğiz. Chatlerinizi de okuyacağım arkadaşlar. Desteklerinizi de bekliyoruz tabii ki de.
Vozinha İspanya'ya karşı 7 kurtarış yaptı. Yaşı 40 bu arada kalecinin. Ee, O nasıl isim lan? Al Owais. Uruguay'a karşı 9 kurtarış yaptı. Yaşı 34 arkadaşlar. Adamın çok düşük bir takipçisi vardı. Vozinha'nın. Vozinha mı? İsmi nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Adam şu an 6,5 milyon oldu diyorlardı. En son kaçta oldu bilmiyorum. Takipçi sayısı inanılmaz arttı. Bir maçta çok önemli. Olise korner kullandı bu arada. Kaleci de kaldı. 7 milyon. 40K'dan 7 milyon. Yani Allah bize şöyle bir şans versin diyeceğim de biz Dünya Kupası'nda yokuz ki. Belki bir şeyden tutunur biz de yükselebiliriz. Neden olmasın? Hayat, şans. Her zaman şans dileyelim. Kötüyü çekmeyelim arkadaşlar. Sizler için de diyorum. Hepimizin hayatı istediği gibi olsun. Gönlümüzden, kalbimizden geçtiği gibi olsun efendim. Barış Alper kuaförde çalışılmış. Fransa Senegal maçı ne kadar Fransa Senegal maçı yok ki. Senegal maçı var hocam şu an. Pedri burada beyaz formaları Pokemon kartları gibi topluyor. Evet, Pedri beyaz forma görünce çekip çekip alıyor arkadaşlar. İnanılmaz. Ya bu arada İspanya maçından direkt buraya geldim. İspanya aynı bizim yaşadığımızın aynısını yaşadı. Orayı anlatıyordum arkadaşlar. İnanılmaz yani. İzledik maçı. Dünya Kupası'nın favorilerinden birisi. Birisi de şu an izlediğimiz Fransa maçı arkadaşlar. Ee, Favoriler bile burada bocaladı. İspanya böyle kupa almış, Dünya Kupası'nın gediklisi. Yani sürekli buraları bilen, sürekli gelen ve sürekli final yani. Çeyrek final, yarı final, final oynayan takım İspanya. İlk defa katılan Yeşilburun adaları. Onlar da ilk defa katılıyormuş turnuvaya sanırım bildiğim kadarıyla. Yanlışım varsa düzeltin. Abi adamlar berabere kaldılar. Yani denediler. Kapalı şeyi çözmek çok... Açıklamalar da aynı bizim gibiydi. Luis de la Fuente'nin açıklamaları da aynı bizimki gibi, yani çözüm üretemedik. Tek fark biz yenildik. Onlar berabere kaldı arkadaşlar. Biz işin savunma yönünde de bitiktik. Atak yönünde şöyle benim aklıma gelen şutlar. Arda'nın sol taraftan gelen kornerde sağ ayakla cılız bir şutu var. Zaten o şuttan sonra golü yiyoruz. Arda rakibini tutmuyor. Gole üzüleceğim diye rakibini tutmuyor ve o sırada Orkun Kökçü de rakibinden uzakta kalınca sistem açıklığından faydalanıp oradan golü atıyorlar. Kontradan yiyoruz golü. E, Biz evet, şutlardan gidiyordum. Arda Güler'in bir tane frikiği var. Kalecinin tuttuğu köşeye vurdu. Çünkü baraj çok uzun olduğu için barajın olduğu tarafa vurmak da sıkıntı. Bir tane de Kenan'ın frikiğini hatırlıyorum. Kenan diyorum. Hakan'ın frikiğini hatırlıyorum. Kenan Yıldız 4-5 tane şut çekti. Hepsi zaten rakipten döndü. Onun dışında bir de Abdülkerim'in tek yani direğe çarpan şutumuz var. Zeki Meki olmuyor hocam. Yani bence Mert Müldür olsun daha iyi. Bilmiyorum. Yani Zeki'nin geri dönüş koşusunu gördünüz mü? Yürüyor yani resmen. Ya bu koltukta sandalyede beni bitirdi ya. Evet. Oz- Hoş geldin Ozan Can Kökçü. O da Van Spor'a transfer olmuş arkadaşlar. Böyle bir haber vardı. Evet. Van Spor. İkizi ya bu arada aynısı. O da Van Spor'a transfer olmuş. Allah Allah. Bir dur ya. Bir dur. Yamal Dünya Kupası kramponlarına aile kökeni olan Gine ve Fas'ın bayraklarını yerleştirdi. Ya ben şuna karşıyım ya. Herkes e, doğduğu yer mi diyeyim artık nasıl diyeyim yani. Herkes kendi milli takımda oynaması gerekiyor. Ya bana saçma geliyor. Mbappe mi kim o? Karşı karşıya gitti. Koltuğum bozuldu arkadaşlar. Yayına denk geldi yani. Zeki evet. Biz de kapatalım. Neyi kapatıyoruz abi? Ben buna karşıyım bilmiyorum arkadaşlar. Bana ve garip geliyor. Duygusal olarak da garip geliyor. Ya düşünsenize arkadaşlar gidiyorsunuz. Ben Avustralya milli takımında forma giyiyorum bilmiyorum. Diğerini kullan abi. Vozinho 10 milyon takipçiye ulaştı. İnanılmaz. Ben de öyle de işte sömürge futbolu bile etkiledi. Ah Arda ah yaktın bizi. Ne oldu ya Arda'ya ne oldu? Yani diyeceğim o ki arkadaşlar İspanya ile aynı kaderi paylaştık. İspanya kaybetmedi, biz kaybettik sadece. O yüzden. Evet. Yani iki tane Senegal izliyoruz işte gördüğümüz üzere. Bir tane Fransız var mı? Bir tane Fransız bile yok herhalde. Yok. Hernandez belki Fransızdır yani. Tiki Taka ve TikTok arkadaşlar. Yeni sezon. Allah. Tiki Taka. Eskiden Tiki Taka vardı. Şimdi TikTok var. Bacağıma da kramp girdi.
TikTok arkadaşlar. Yani onlar da bir çözüm üretemediler. Bizim üretemediğimiz gibi onlar da çözüm üretemedi dostlar. Şu fotoyu görmek mutlu etti. Ya bu çocukla bu arada arkadaşlar Avustralyalı yayıncılar, taraftarlar yani küçücük çocuğun üzüntüsüyle dalga geçecek kadar düştünüz mü be oğlum ya? Yani zamanında iyi bombalamışız o zaman. Ne diyeyim yani? Ya düştünüz mü abi bu kadar? Ya şu çocukla kaç gündür dalga geçiyorlar ya. Rabiot. Evet, Rabiot da Fransız. İspanyollar da dünya şampiyonu olan kadroyla kıyaslanıp linçleniyor. Evet. Yani aynı şey arkadaşlar. Biz sadece ama biz şundan bahsediyorum. Onlar sürekli orada, biz 25-24 yıl sonra gittiğimiz için bizim duygu değişimimiz çok farklı oldu. O yüzden biz üzüldük. Üzüntümüzü de artık sözlere, sözcüklere, cümlelere vurduk. Öyle oldu. İnşallah toparlarlar, yani bize bir borçları var bu arada. Yeşilburun Adaları Teknik Direktörü Pedro Bubista, topun İspanya'da olması maçı kontrol ettikleri anlamına gelmiyor diyor. Kolay değil, kıta değiştiriyorsun. Vücut 15 günde tam adapte olabiliyormuş bilimsel olarak. Jet lag olayına mı? Biz kesin eleniriz. Benim umudum yok. İnşallah, inşallah, inşallah çıkacağız ya. Doğru söylüyor abi. Topu al eve götür istiyorsan. Topun sahibi olduğun anlamına gelmiyor ki. Ne bu, penaltı mı verildi? Mbappe. Evet, penaltı Mbappe. Evet, Mbappe yine penaltıyla kariyerini kurtaracak herhalde. Garip ya. Bence her şey Hoç Hale'den bitiyor. Hocadan mı geçiyor demek istiyorsun? Abi, gerçekten ben penaltı vermem buna bu arada. Hoca verme penaltıyı ya. Gözünü seveyim, verme o penaltıyı. Hakan Çalhanoğlu, sahadaki takım bizim takım değildi. Paraguay'ı yenip milletimize borcumuzu ödeyeceğiz diyor. Kaptan Hakan. Penaltı yok burada bence. Evet, top bizdeydi. %80'le oynadık biz topu herhalde o maçta ama yok. Ben burada Mbappe'ye sarı kart veririm abi. Giderim Mbappe'ye sert bir şekilde o kartı yüzüne çarparım yani. Evet. Aa, verdi. Oğlum nasıl penaltı verdi lan? Oğlum hayır, iptal de. Böyle yaptı hakem. Böyle yapınca penaltı olmuş gibi anladı herkes. Hakem dilini de mi bilmiyorsun? Yani hakem işaretlerini bilmiyor musun? Elini böyle yaptığı zaman penaltı olur orası. Mbappe'ye sarıyı verirdim ben olsam. Yok yok, değil. Hernandez İspanyolmuş. Vermedi ama şey dili yanlıştı yani. Penaltı noktasını gösterir gibi hareket yaptı ya. Fransız taraftarlar da penaltı zannetti. Neyse. Spor yorumcusu Ekong Fofana. Fofana. Avustralya'ya 2-0 yenilen Türkiye'yi değerlendirdi. Türk futbolcular kafa olarak maça çok iyi hazırlanmış. Kaşlar alınmış, saçlar boyanmış. Belki bir tık daha gölge attırılabilirdi diyor arkadaşlar. Ya ben saçla başlı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar bunun ya. Bence tamamen sistem hatası. Saçla başla tamam. Eren Elmalı saçları çözdürmüş. Kim Merih bıyığını kestirmiş. Bakalım düzelecek mi? Yine aynı şekilde yine Avustralya ile aynı sistemle oynayalım, yine yeniliriz yani. Yenemeyiz ya da. Ya saçla başlı olduğunu düşünmüyorum. Sistem, tamamen sistem. Lukaku'nun Mısır'a karşı ısı haritası arkadaşlar. Oyuna girip gol attı değil mi sanırım? O şekilde olmuştu. Buradan oyuna giriyor ve gol atıyor arkadaşlar Lukaku. Belçika adına gol atmıştı. Fofana sağlam dalga geçmiş zaten. Bir eleştirmeyen bu kim harbide? Spor yorumcusu Ekong Fofana. Bizim ligde oynayan adam mı bu Fofana? O değil mi? İspanya kadrosu açıklandığında tarihte ilk kez Real Madrid'den hiçbir futbolcu milli takıma çağrılmamıştı arkadaşlar. Real Madrid bugün Cucurella transferini açıkladı. 1 Temmuz'dan itibaren İspanya'da Real Madrid futbolcusu yer alacak arkadaşlar.
Evet. Real Madrid çözümü bu şekilde bulmuş. Gol Lukaku'ya yazılmadı. Dünya basınına bakmadım bile, fena rezil olduk. İspanya'da benzer kaderi yaşadı da rahatladık. Evet. Bugün belki Fransa'da aynı şeyi yaşayacak. Çünkü favori onlar. Paraguay kapanmayacak. Defansları çok. Bu arada Paraguay Amerika maçını izlediyseniz Paraguay çok pasif bir takım bence. Yani normal kağıt üzerinde baktığımız zaman bizim bir 4-5 atmamız gereken takım ama Avustralya için öyle demiyordum ben. Ama Paraguay hiçbir şey yapamadı Amerika'ya karşı yani. Çok kötülerdi ya. Şey yani AFK bekliyordu herkes, yani yerinde duruyordu. Szoboszlai unutuldu çok şükür. Birkaç ay önce bayağı transfer olacak gibiydi. Evet. Aman aman. Unutulsun ya. Güney Kore milli takımında kriz çıkmış. Basın mensupları Kim Il-sung'un askerlik yapmamasıyla dalga geçtiği konuşmalar sızdırıldı. Olayın basına sızmasının ardından basın şefi istifa etti. Güney Kore milli takımı medyayı boykot etme kararı aldı. Dünya Kupası boyunca hiçbir basın mensubunun önüne çıkmayacaklarını açıkladı. Mbappe. Ya eşek Bappe kaçırıyor ya. Nico Paz Real Madrid yönetimine Como'da kalmak istediğini bildirdi arkadaşlar. O da kalıyor. Yine milli takım haberleri var. Onları biraz daha sonlara doğru aldım arkadaşlar. Onları da okuyup yayını bitireceğiz zaten. Gece 12... Yok, onu söylemeyeyim. Onun sürprizi olsun. Onu yarın sabah ya da öğlen atacağımız videoda olsun. Sürprizi. Evet, sizin söylediğiniz haberde buydu arkadaşlar. Koltuk gibi ya. Kenan Yıldız Real Madrid'in yörüngesinde beliren genç Türk forvet. Bu yaz Real Madrid transfer etmek istediği bu yaz Real Madrid'in transfer etmek istediği forvet olabileceği düşünülüyor. Bilgiler Real Madrid'in takip ve ilgisinden bahsediyor arkadaşlar. Es Diadora Diario arkadaşlar, As gazetesi, onun yakınında benzer bir isimde bir gazete sanırım. Onlar da bu haberi paylaşmış. Burayı da takibe alayım ben. Yine takip edelim bu haberleri yakından arkadaşlar. Kenan Yıldız her zaman diyorum, anlaştığı sponsorlukla birlikte, yani kendi sponsoruyla beraber, Real Madrid'inki ortak biliyorsunuz. Sadece, ya şöyle diyeyim, Kenan çok iyi futbolcu. Sadece reklam yüzü için bile Kenan'ı alabilirler bu arada. Polise orada bir şeyler deniyor. İnşallah olur, bilmiyorum. Yani gitsin arkadaşlar. İyi geceler Salih ve arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hocam görüşürüz. Attı lan Mbappe. Evleniyor musun? Yok, evlenmiyorum yani. Bizde kim evlenir? Evet, Mbappe gol attı. Golü göremedim ama ya. Boş Mbappe. Ya şimdi yıldız ilan, bak hareketlere bak. Evet, Senegal 1, Senegal 0 arkadaşlar. Nasıl gol attı acaba? Dur bir bakayım, gole bakıyorum şu an. Olüse'den inanılmaz pas. Olüse'den böyle bir pas yok. Böyle bir asist yok. Arda Güler asisti. Kevin De Bruyne asisti arkadaşlar. İnanılmaz asist. Nasıl seviyorsun Mbappe'yi? Ben Mbappe'yi sevmiyorum ki. Çok güzel. Ben golü pasa yazıyorum arkadaşlar. Pastır yani. %80'ini pasa yazdım. Hemen Real Madrid'e transfer edilsin o lisede. Vincenzo Montella Paraguay maçında Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu yerine Kenan Yıldız ile Deniz Gül'ü ilk 11'de başlatması bekleniliyor. Şimdi Montella, biz seni eleştirdik ama biz bunu Avustralya maçında neden bu oyuncularla çıktın diye eleştirdik bu arada. Yani Deniz Gül'ün Paraguay karşısında iyi oynayacağını düşünmüyorum bu arada yani hani. Ben dedim ki, kendi de yorumumu söyleyeyim ben. O dev forvetlerin Oho! 1-1 oldu. İnanılmaz gol. Nicholas Jackson. Offside mı? Offside lan. Oğlum çok iyi goldü lan. İnanılmaz gol attı.
Yarabbim şükür. Offside lan, ah lan. Çok iyi goldü ya. Çok iyi vurmuş. Çok iyi vurmuş. Ama offside. Turnuvanın en güzel gollerinden birisiydi. Sende dakika kaç? Biraz bekleteyim seni. Hocam bende 67-59. 68 oldu tam. Televizyondan izliyorum ya. Can Uzun'da girme. Şöyle diyeyim. Konumuza su molası verildi yine. Biz Kerem oynamasın demiyoruz. Avustralya maçında bizim pivota ihtiyacımız, dev bir forvete ihtiyacımız vardı. Sabırlı olmalıyız onun için de. Deniz Gül için de mesela sürekli oynaması da gerekiyor. Deniz Gül'ün de bu arada kendisini hep milli takım için de geliştirmesi gerekiyor. Sadece kendi kariyeri için değil, milli takım için de önemli olabilir. Ee, Bizim dediğimiz o yaptığımız eleştiriler Paraguay maçında oynatılsın diye değildi bu arada. Belki de o maçta hiç oynayamayacaklar. Ama oynaması gerekenler, Avustralya maçında oynaması gerekenler tabii ki de başta Deniz Gül, Kenan Yıldız zaten oynaması lazım da sakat diye oynatılmadı. Bakacağız. Yine buralar karışık haberler. Hem milli takım hem Real Madrid hem Dünya Kupası haberleri var arkadaşlar. Son dakika Real Madrid Ferland Mendy'nin sözleşmesini fesih etmeyi düşünüyor arkadaşlar. Ulan hapşırdık, birisi de iyi yaşa çok yaşa dememiş ya. Allah var ya. Son dakika dedik. Mendy sözleşmesini feshetmeyi düşünüyor. AS gazetesi yazıyor arkadaşlar. Sakat adam. Kenan Yıldız antrenmana dua ederek başladı arkadaşlar. Duayı ediyor. Kafadan başlıyor. Bacaklara, bileklere kadar iniyor. Şöyle bir vücuduna dokunuyor arkadaşlar. Sakatlığından dolayı korkuyordur. Salih kardeşim Kerem'in maça çok etkili. Salih kardeşim Kerem'in maça çok etkili oyun oynamıyor. Bence de. Avustralya maçında Deniz Gül'e ihtiyacımız vardı ama Kerem stoperlerin arasında kayboldu. İlk maçta 3 tane pivot lazımdı. Yerden duvar pası yapmak gerekiyordu. Uzun oyuncularımız yok zaten ileride. Bir de uzaktan mesela Hakan Çalhanoğlu çok şut denemedi. Ben ona şaşırıyorum. O kadar iyi bir şutör ki. Şutör yani neden vurmadı? Favorim Fransa. Jose Mourinho, Ruben Diaz'ı istiyorum. Mutlaka getirin. ESPN'in haberi. Tabii efendim. Hemen getiriyoruz. Sanki pizza siparişi veriyor. Geriye bakma, ileridekine odaklan. Evet, Avustralya maçı bitti arkadaşlar. Artık önümüzde Paraguay maçı var. O defteri hemen kapatmamız gerekiyor. Tabii kapatırken de son bir rütuş yapıp, son bir şöyle bir açıp lan biz neler yaptık deyip hemen kapatmak gerekiyor tabii ki de. E, Aynı hataları yapmamak için özellikle Montella. Bütün yani futbolcularda da hata var. Yani çok ciddiye alınmadı ama %80 Montella'ya yazar maç. Selam Şükran abi, hoş geldin. Eren Elmalı ve Melih Demirel eski stillerine geri döndü. Arkadaşlar bu saçla başla alakası yok. Hala söylüyorum yani. Bunlar saç baş yapabilir ama saç başla alakası yok olayın. Tamamen yanlış oyuncu seçimi. Yanlış ilk 11 bizi bitirdi ve hala ve bunu 87. dakikaya kadar çıkarmamakla ısrar etmesi bitirdi bizi. Lucas Zidane Arjantin'i ve herkesi şaşırtabiliriz. Cezayir'i hafife almayın diyor. Zidane kendisi Fransa'da oynamıştı. Fransa milli takımda oynamıştı. Oğlu Lucas Zidane Cezayir milli takımında oynuyor. Senegal çok iyi. Bir tane golü de offside'dan gitti. Ya şöyle gidecekler. Bir tane golle şimdi. Hadi lan Senegal. Milan teknik direktörlük koltuğuna Ruben Amorim'in getirildiğini açıkladı arkadaşlar. Milan'ın yeni hocası. Orada başarılı olur mu acaba Amorim? AS gazetesi yazdı. Schlotterbeck Real Madrid'den bir çağrı bekliyor. 50-60 milyon euro arasındaki bir bonservis bedeli var. Satın alma bedeli var arkadaşlar. Alırlarsa hem stoper hem de bek oynayabiliyor sanırım değil mi Schlotterbeck? Manu'yu yönetiyor. Evet. Manchester United'ı yönetiyor. Zidane'oğlu evet o. Bu Zidane'oğlu hocam. Benziyor zaten. Saçı kes. Kes dediğim dök bir anda saçı. Mesela seni seviyorum de bir anda terk et hemen saç zaten öyle olur. Şöyle olur. Aga be. Schlotterbeck Real Madrid'den çağrı bekliyor. İyi bir transfer olur Real Madrid için. Senegal geliyor. Hadi oğlum Senegal. Korner kullanacak Senegal. Rabiot'ya çarptı top. Neden Senegal tutuyorsun? Mbappe yüzünden mi? Evet. Ya arkadaşlar milli takımımızı destekleyelim. İspanya bile e, adaya çıkamadı. Boğuldu. Evet. Destekleyeceğiz tabii ki de destekleyeceğiz.
Hangi Senegal'i? Beyaz Senegal'i destekliyorum. Beyaz formalı. Biz her zaman gariban takımı tutarız. Aynen öyle. Garibanlar garibanları tutuyor. Aleykümselam Valide, hoş geldin. Yeni gelen dostlar like atıyor. Ne kadar düşüyoruz bugün ya? Herkes nerede? Evet, Okan Buruk'tan açıklamalar var. Onlara bakacağız. Selamlar, hoş geldiniz. Evet, taça gidiyor top. Okan Buruk Türk futbolunda oyuncu çıkmamasından şikayetçiyim. Türk futbolunun organizasyonu kötü bir organizasyon. Doğaçlama şekilde gelecek yeteneklerinde bizde oynama şansı çok az. Bizde oynama şansın çok az. 17-19 yaş ligi var. Arada bir ligimiz yok diyor. Evet, yani oraları doldurmak gerekiyor. Her yaş grubunu doldurmak gerekiyor. Her yaş ligine de işte nasıl yapacaklar bunu bilmiyorum ama. Yoksa e, onun dışındakilerin bir ligi olmadığı zaman o çocuklar boşta kalmış oluyor. Ve tesisleşme de yok arkadaşlar. Mesela Antalya'da bir sürü takım var. Saha yok mesela, onu diyeyim. Selamlar Hobby Gamer, hoş geldin. Hoş bulduk adamım. O ne forması? Hiçbir forma değil. Bu normal bir tişört. Orhan Bey diyor ki hadi arkadaşlar 70 küsür kişiyiz. Like atalım. Daha 30'da kaldı diyor. Hakan Çalhanoğlu Paraguay yenip milletimize borcumuzu ödeyeceğiz diyor. Kaptan bakalım sözünde duracak mı? Tchouaméni bu yaz Real Madrid'den ayrılma ihtimali en yüksek, orta saha oyuncusu, birisi ayrılmazsa Arda yedek kalıyor arkadaşlar, söyleyeyim. Antalya'da özel çok tesis var. Bütçesiz olanlara saha yoktur. Antalya'da oteller öncelik veriyorlar. Bütçeyle falan alakası yok hocam yani. O her takım bir yerde bir idman yapabiliyor olması gerekiyor. Mourinho Valverde'yi istemiyormuş kavgadan dolayı. Yok, istiyor. Icardi'nin Galatasaray'dan talepleri. Yıllık maaş 7 milyon euro. Belli maç sayısında oynama garantisi. 2+1 yıllık sözleşme. 3 yıllık sözleşme istiyor, 7 milyon istiyor. Bu kadar kilo almış, formundan düşmüş, sakatlık sonrası oyuncuya 7 milyon vermek ne kadar doğru bilmiyorum. Sizlere bırakayım yorumu. Ameli takımımızın kimsenin itiraz etmeyeceği hücum dörtlüsü arkadaşlar. Deniz Gül'ü santrafora koymuşuz. Kenan Yıldız solda, Arda 10 numarada, Can Uzun sağda. Ya bugün çok 100 bin küsur aboneli bir kanal varmış. Beni takip ediyormuş en başından beri, kanalı açtığımdan beri. Çok da saygılı, seviyeli bir yorum yapmış bana. Senin diyor yorumlarında diyor tutarsızlık sezdim ve bugün senden abonelikten çıktım yazmış. Devamında da şöyle bahsetmiş. Arda Güler'e sağ kanat oyna 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 dedin dedi. Diyorsun dedi. Ve Türkiye milli takımında sağda oynadıktan sonra dedi neden 10 numara oynatmadınız? Arkadaşlar, siz benim Arda Güler'e ne zaman sağ açık oynayın dediğimi duydunuz? Arda Güler 10 numara 10 numara diye bir ağzımdan benim böyle çıkmıyor mu? Ve ben mi yanlış hatırlıyorum? Arda 10 numara, bir teknik hoca hep 10 dedim abi. Kesinlikle hep 10 dedim. Hatta Arda Kosova maçında sağ açıkta oynadı. Aynı yerde oynadı. Kayboldu Arda arkadaşlar. Yani insanlar bak bu kadar böyle mesaj yazmış. Saygılı yazmış ama e, kanalının abonesi de yüksek ya kendisinin. Benim videoma yorum yapıyor. Sanki herkes ona güvenebilir. Ben çıktım takipten, bilgin olsun. Tutarsızlık sezdim. Hiçbir zaman yorumunu da görmedim o kişinin. Ne chatimde ne videomda. Hey, tutarsızlık var, yakaladım, hemen çıkıyorum gibisinden yazmış hemen. Arkadaşlar, ben Salih hiçbir zaman Arda sağ taraf oynasın demedim. Arda zaten sağ tarafta oynayacak patlayıcı güce sahip değil. Arda Güler bak, sağ açık mı dersin 6 mı dersin, ben 6 numara derim Arda'ya. Lütfen. Baştan beri hep 10 numara olarak ifade ettin. Evet, evet, teşekkürler. Seni izlememiştir. İzlese o yorumu yapmazdı. Evet. Yani o yorumla da tek başıma mücadele ettim aslında. Böyle herkesin yazar mı diye bekledim de kimse de görmedi herhalde. 10 numara olsun dedin hep. Oynatmıyorlarsa da Madrid için kanatta olabilir dedim. Ben şurada dedim. Şimdi Real Madrid şöyle oynuyor ya, Vinicius Junior. Bak, şu üçlüden bahsetmiyorum bak. Bak, şu üçlü çok farklı.
Burası da bak bu sağ açık üçlüsü. Bak sağ kanadın açığı bu. Ama ne diyeyim Rodrigo, Mbappe, Vinicius. Burada oynarsa Ancelotti döneminde burada forvetin üçlüsünde oynarsa okeyim ona. Ama orta sahanın sağında oynatırsan ona yokum. Asla oynayamaz. O patlayıcı güç olmadığı için asla oynayamaz. Biz seni biliyoruz kardeş canını sıkma yok. Zaten ilk benim de cevabım şöyle oldu. Bu arada hiç dedim hiç canımı dedim sıkmadı dedim bu yaptığınız şey. Yani hiç üzülmedim. Başta dedim onu bilin dedim. Teşekkürler dedim çıkabilirsiniz dedim. Ama dedim ben böyle bir deyimde böyle bir söylemde hiçbir zaman bulunmadı dedim. Arda sadece 10 numara için yaratılmış bir çocuk yani oyuncu dedim. Nokta tespitler. Aynen. Sana gelen yorumu nasıl göre? Videonun altında. YouTube'daki son videomuzun altında yorum. Duruyor. Silmedim yani silebilirim. Hani insanlar bunu Salih böyle mi yapıyormuş deyip abonelikten de çıkabilirlerdi orada. Ama ben o yorumu silmedim. Orada duracak o. Silmeyeceğim de onu. Başından beri takip ediyorum. Bence takip etmiyorsun ya. İnsanlar çok garip. Herkese kafa takamam ama. Arda'ya sağ kanat Fener'de nasıldı bilmiyorum ama iyi gelmiyor. Abi Fener döneminden bahsediyorsanız orada deli gibi çalım atıyordu Arda. Koşuyordu falan. Artık oyun stili de evrildi başka bir şeye. Evet sağ ayağından soluna alırken zaman kaybı. Ben olsam sağ bek Ferdi, sol bek Eren yapardım. O da olabilir bu arada Hobby Gamer milli takım için. Ferdi'yi sağ beke çekip Eren'i de alıp iki tane kanat hızlı kanat alabilirdik bu arada. Zeki çok kötü çünkü. Ancelotti bileklerini mahvetti Arda'nın. Yani inanılmaz şeyler vardı şu an ama çok bir şey değil mi? Masterclass bir pasör Arda şu an. Normalde öyle milli takımda göremedik çünkü milli takımda öyle bir oyun sistemi yok şu an. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar ben Arda'ya asla burada oynasın demedim. Zaten bu o Arda'ya yapılacak en kötü şeydir ve bunu Montella yaptı. Bunu Kosova maçında da yaptı bunu. Arda kayboldu. Kosova maçını hatırlıyor musunuz? Arda burada oynadı ya. Yoktu Arda maçta. Sağ açık. Asla oynayamaz. Forvet'in üçlüsünde sağ kanat forvet oynarsa oynar. 6 şutta 6 golü vardı Ancelotti döneminde ama burada oynuyordu bak şurada. Burası değil. Arda'ya defans yaptırmayacaksın. Arda burada bambaşka bir şey oluyor. Ancelotti kendi dedi ya. Kaleye ne kadar yakınsa o kadar iyidir dedi. Neyse Arda'ya çok takıldık yine. Milli takıma geçelim. Yorum sadece böyle yani koskoca kanalsın falan. Öyle yorum yapması hoş değildi bence. Jose Mourinho'nun planı. Kimdi? World'da burada mısın? Bak ne diyor. Real Madrid'in orta sahasını Jude Bellingham ve Fede Valverde etrafında yükseltmek. Arda falan yok. Abi Orkun 10 olsun. Ben şey dedim. Avustralya kapanacak dedim arkadaşlar. Avustralya kapanacağı için kreatif oyunculara ihtiyacımız var. Bu maçta orta sahadan kim çıkacaktı biliyor musunuz? Abi biz saldıran oyuncuya gerek yok. 11 kişi defans yapacak. İsmail niye var orada? Bak İsmail Yüksek bu maçın adamı değil. Amerika maçının adamı İsmail Yüksek. Bak demedi demeyin. Amerika deli gibi saldıracak. Amerika maçının adamı bu sefer Orkun oynamayacak o maçta. Bak Orkun'u çıkaracaksın, İsmail Yüksek'i alacaksın. Bak söylüyorum. Amerika maçında ısıran, defansif, kreatife gerek yok. Zaten ileridekiler kreatif. 11 kişi defans yapacağı için Orkun'u çıkaracaktın. Gole gidiyor bu arada. 2 oldu Fransa. Barcola attı. Bradley Barcola ikinci gol attı. Çok da güzel usta bir gol vuruşu yaptı. Topun dibine girdi. Aşıttırma güzel bir vuruş. Hakan'la Orkun'u yan yana alacaktın. Orada yine çözerlerdi. Onlar zaten 6 numara gibi değil de artık 8'e doğru çıkacaklar. Çünkü 11 kişi defans yaptığı için. Kreatif ne kadar oyuncu varsa sahaya atmamız gerekiyordu. Can Uzun. Bak Barış Alper kreatif bir oyuncu değil arkadaşlar. Bizim kontra atak futbolu da oynamayacaktık biz o maçta. Zaten adamlar defansta bekliyor. Hele ki sağ bekleri arkadaşlar. Italiano mu neydi ismi? Adam çakılı sağ bek. İleri çıkmıyor asla. Ve bunun karşısına Barış'ı vermişsiniz. Defansif yönü de kuvvetli aslında Barış'ın. Defans yani atağa çıkmayan bir sağ beke karşı Barış'ı verdik orada. Orada kesinlikle Kenan'la ya da Can Uzun'la başlamalıydı. Çok hatalı arkadaşlar. Kadro çok hatalıydı. İnanılmaz hatalıydı bak.
Şimdi de demek istediğim Amerika maçında Orkun oynamaması gerekiyor. İsmail Yüksel'in oynaması gerekiyor. Paraguay maçında da bence yine İsmail'le başlanmalı. İsmail yine çünkü Paraguay yine bize karşı açık futbol oynayabilir. İnanılmaz 11 kişi defans yapmıyorlar. Ama bizim bu defomuzu görüp tüm takımlar kapanırsa arkadaşlar, Montella da bu kreatif oyuncuları sahaya sürmezse aynı şeyleri izleriz söyleyeyim. İlk golü kim atmıştı? Mbappe attı. Çok yetersiz okumuş hoca. Biz gol atarsak hangi şarkı çalacak acaba? Her ülkeye özgü şarkı çalınıyor. Tarkan açmaları lazım herhalde. Montella'nın Paraguay karşılaşması için düşündüğü değişiklikler. Arda Güler'i forvet arkasında kaleye yakın bir yerde bölgede görev yapacak. Günaydın ya. Abi bu çocukla yatıp kalkan, milli takım kampında bu oyuncuların hepsiyle vakit geçiren, idmanların tamamında katılan, onları çalıştıran sensin. Biz burada sadece basına açık olan bir 10-15 dakikalık bölümü görebiliyoruz idmanın. Sen o adamı şeyde de görüyorsun, yani kahvaltıda da görüyorsun, akşam yemeğinde de görüyorsun, durumunu biliyorsun. Bizden daha çok takip ediyorsundur diye düşünüyorum Montella. Arda Güler'in Real Madrid sağ açıkta oynadığı, sağ kanatta oynadığı maçları izlemiş olsaydın oraya koymazdın zaten onu. Ee, Garip. Şu an şu doğru seçenek ama geç kaldın, gitti yani. Eksi desin yani şu an puan olarak. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ileride Denizgül, Barış Alper ya da Can Uzun forma giyecek. İşte bu maçta bak, bu arada Amerika maçı kesinlikle kontratak maçı. Kesinlikle adamlar deli gibi çıkıyor. Bak kontratak. Bak o maçta kim iş yapar biliyor musunuz? Sövdüğümüz, küfür ettiğimiz Barış Alper Yılmaz Amerika maçında iş yapar bak. Bak Amerika maçında iş yapar. Kerem Aktürkoğlu Amerika maçında iş yapar. Abi adamlar çünkü saldırıyorlar deli gibi. Ama o şey maçı değildi yani, bu Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz'ın ayağına top atılmaz. Barış Alper Yılmaz'ın önüne top atılır. Önüne top atılması için de kontratak gerekir arkadaşlar. Hiç kontratak olmayacak bir takıma karşı Barış Alper'i, Kerem'i almak zaten başlı başına hataydı. Bu maçta da Deniz Gül'ün oynayacak olması ne etki yaratır bilmiyorum ama Deniz Gül'ün kesinlikle ilk bak delireceğim ya. Ya nasıl bunu niye nasıl göremiyorsun ya? Deniz Gül'ün oynayacağı tek maç Avustralya maçıydı. Avustralya maçında oynat ve uçağa bindir geri gönder. Ya o kadar şeyim yani, kefilim bu olaya. Avustralya maçında Deniz Gül'ü oynat. Hiçbir maçta oynatma istiyorsan ondan sonra. Ha bu arada şey maçında da oynatabilirsin. Ee, Neydi o? Yeşilburun adaları da bize denk gelseydi o maçta da oynatabilirsin. 11 kişi savunma. Yani şundan dolayı diyordum bir de Denizgül. Adamların iki stoperi de 2,5 metre arkadaşlar. 2,5 metre adamlar. 2 metre ya stoperler. Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. Zaten sakat olmasaydı ilk maçta da başlayacaktı. Umarım o ayağı bileği hiçbir yeri ağrımaz ve bizi Kenan'ın golleriyle gideriz diyeyim artık. Ne diyeyim yani. Evet, AS gazetesi yazmış. Chelsea Cucurea'nın yerine Carreras'ı radarına aldı. Evet, bir takas gibi olmuş olacak herhalde. Cucurella Chelsea'de oynuyor değil mi lan? Chelsea'den aldılar. Xabi Alonso da e, Carreras'ı istiyor. Abdullah Avcı Paraguay oyun kurmayacak. 4-4-2 formasyonunda oynuyorlar. Direkt oyunlar çok fazla olacak. İkinci topları alabilmek çok önemli. Agresif, sert, provoke eden, sıcak temaslı bir takımla oynayacağız. Evet, ikili teması çok seviyor onlar da. O sert futbol oynuyorlar aslında da ben bunu Amerika maçında asla görmedim burada. Sert falan da oynayamıyorlar yani. Paraguay'a 5-6 tane atmazsak tatmin olmam. Yani 5-6 atabilecek kalitedeyiz ama takım çok yanlış yönetiliyor. Yani Denizgül'ün bak yine söylüyorum tek oynayacağı maç Avustralya maçıydı ve 87'de oyuna girdi ya. Ya Selçuk Şahin mi vardı? Kim vardı onun yanında? Selçuk kimdi ya? Selçuk Şahin var değil mi yardımcısı? Abi bir şey diyemiyorum. Diyemezsin ki, Montella çok inatçı bir adam. Normalde atarız diyoruz. Normalde atabilecek bir kadro. Bireysel oyunculara baktığım zaman, kendi takımlarına baktığım zaman 5-6 atarsın. Ama bir kimya uyuşmazlığı da var. Kerem Denizgül
Şöyle diyeyim arkadaşlar. Kenan Yıldız girdiği anda Deniz Gül de girseydi biz o maçı beraberlikle bile bitirebilirdik. Yani kazanabilirdik belki maçı. Beraberlik kesin de ben size bir şey diyeyim bak çok geç aldı. Ben ikisini birlikte çıkarır diye düşündüm. Hakan söyleseydi ya onunla ilgili de haberler var ama bunu Dünya Kupası bitince bu haberleri söyleyeceğim. Hatta buraya aldım. Sonra haberleri çıkartalım dedik. Ortalık karışmasın. Garip garip haberler dönüyor milli takımla ilgili ya. Salih Paraguay maçında hem 3 gol, Salih Paraguay maçında hem 3 puan ve avarajımızı da düzeltmek gerek. Kesinlikle. Eğer en iyi üçüncü olarak çıkmak istiyorsak atabildiğimiz kadar atmamız lazım yemeden. Yani. Ne diyoruz hocam? İyi geceler. Kaçtım diyor. Görüşürüz. Hobby Gamer teşekkürler. Bizlere destek olmuş. Eyvallah. Sağ olasın hocam. Hobby Gamer bugün bana Instagram'dan bir video attıydın ama bakamadım. Bakacağım birazdan. Teşekkürler desteğin için de bu arada. Eyvallah. Bence bu maçta dağıtır. Kim dağıtır? Arkadaşlar ya bana Montella hiç güven vermiyor. Ben umutluyum aslında hala umutluyum ama Montella yüzünden böyle lan acaba mı yine bak mesela garip. Ben hocaya güvenmiyorum. Taktik bazı şeylere değişim yapamıyor bazı şeylere. Takık bazı şeylere. Evet şuradan ben şu haberi de okuyayım arkadaşlar. Hoca Bostan Korkulu. Abi yani bir teknik adamın hiçbir etkisi olmaz mı maça ya? Etkisini bırak yani takımı kötüye götürdük. Yani çok iki tane oyuncu değişikliği bak sadece. İki tane yanlış oyuncuyla başlamak nerelere götürdü bizi? O oyuncuların moralini de bu arada biz hepimiz eleştirdik. O adrenalinle neler söyledik. Hala da benim içimde bir şeyler var ama bunun da sorumlusu bence Montella. Yani o kadar destekli başladılar ki o tüm Türkiye ya hepimiz onlarla uyandık. Sabaha onlarla uyandık yani maçı izlemek için uyandık arkadaşlar. Ama bu desteğin kaybolması da desteği kesinlikle bırakmayacağız. Yani o son iki maça kadar. Son maç bile bak arkadaşlar. Diyelim ki biz bu Paraguay maçında kaybettik. Artık şey maçına gidiyor. Prestij maçına gidiyor. Onda bile desteklememiz gerekiyor. Döndüğü zaman yerden göğe vurabilirsiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Selamun aleyküm cemaati Müslümin. Aleyküm selam hocam. Evet, Mundo Deportivo'ya göre Real Madrid'in Cucurella operasyonu arkadaşlar nasıl bir bu oyuncu ya bu oyuncu nasıl kadroya katmışlar? Barcelona ve Atletico zemin yokluyordu oyuncu almak için. Mourinho gece yarısı Cucurella'yı aradı ve bizzat görüştü. Cucurella samimi geçen konuşma sonrası yeşil ışık yaktı. Mourinho sen kabul ediyorsan ben gerisini halledeceğim dedi. Mourinho Perez'i devreye soktu. Florentino Perez Chelsea'yi ikna etti. Transfer 24 saat sürmeden bitti arkadaşlar. Böylece almış oldular. Kukureya bu arada hem ofansta hem defansta bence iyi bir oyuncu ya. Bilmiyorum. Hani o saçma sapan fiziğine rağmen e, garip. Çok koşuyor. Çok koşuyor. Ofansta da iyi bu arada. Ayağı da temiz. Aa yine çalım transferi. Bir oyuncu Real Madrid istiyorsa alır. Lütfen Kenan'ı da isteyin. Ama tabii ki milliler sahada oyuncular karar verir. Dağıtırlar onları. İki oyuncu, iki gol. Fatih Terim'i sevmezdim ama Hacı Osmanoğlu'nu kınıyorum. Can Uzun kenarda ısınmış beklemiş hocaya bakmış çok. Maç sonu üzgün şekilde soyunma odasına gitmiş. Avustralya maçında mı? Yani ya ben şöyle bir soru da yönelttiydim. Biliyorsunuz değil mi? Kampı terk etse yeri midir? Can Uzun. 60 milyon euroluk oyuncu yedekte ya. 60 milyon euro biçiyorlar bak değerine. Arkadaşlar bir de idmanları ben bak hepsini izledim. FIFA'nın bir kanalı var arkadaşlar YouTube'da. İdmanları gösteriyor 15 dakika falan. FIFA çekiyor bunu. İdmanları izliyorum. Can Uzun neler yapıyor arkadaşlar. Ve sonra bizim Twitter Türk sayfalarına düşüyor. Can Uzun idmanın en iyisi. Çok iyi bir Makedonya maçı geçirdi. Makedonya maçında inanılmaz oynadı mesela.
Yazık ya. Abi bir de kreatif oyuncu dar alandaki beceriyi biliyorsunuz. Ya tam maçı bak, Avustralya maçı, gözünüzü seveyim. Barış topu alıp so- soluna çekip sağ ayağıyla soluna çekip solda oynuyor ya. Sol ayakla sürekli orta yaptı. Yapacak bir şey yok ki. Dar alanı yok Barış'ın. Yapamaz. Dar alan yok Barış'ta. Direkt Can Uzun'la başlamalıydı orada. Can Uzun ve Deniz Gül. Kenan yoksa. Çok kötü ya. Ya şuradan herhangi birimiz gitsek yönetirdik ya herhalde. Bilmiyorum. Bale tribündeymiş. Gareth Bale. Pedri Yeşilburun adalarına karşı 21 isabetsiz pas yaptı. 2026 Dünya Kupası rekoru. Şunu Arda yapsa, şimdi Arda şu an bayağı bir şeyde de, globalde de bayağı eleştiriliyor arkadaşlar. Hatta benim videolarıma Avustralyalı kullanıcılar gelip yorum yapıyor. Aa, Arda Real Madrid'de mi oynuyormuş gerçekten? Eşek gibi oraya otobüs çektiniz, bir de gelip Arda'yla falan da dalga geçtiler. Benim videoların altında var arkadaşlar. Yorumları. Avustralya 77 milyon euro, Arda 90 milyon euro. Evet. 11 kişi orada köy yılanı gibi defans yaptılar. Şu Pedri'nin şeyine baktınız mı siz? Bu sadece bu arada pas istatistiği. Normal istatistiğini gördünüz mü? Evet. Hadi Yamal girdi. 80'de girdi herhalde Yamal. Yok, 70'te mi girdi? 80, 70'te mi ne? Yamal girdi arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadı. Bak, Yamal da sakatlıktan döndü. Kenan da sakatlıktan döndü. Kenan girdikten sonraki etkiyi gördük mü? İnanılmaz etkili bir oyuncu. Maşallah diyeyim. Yeni sezonda Kenan Yıldız'ı da bol bol takip edeceğim arkadaşlar. O girdikten sonraki o mücadelesini verdi o sakat bacağıyla. Her zaman yanındayım onun da ya. Gerçekten çok seviyorum Kenan'ı da. Gol attı. Senegal 2-1. Bak, Dünya Kupası'nda bir şey fark ettim. 90 artıda inanılmaz goller geliyor bak. Eğer biz Paraguay karşısında 1-0 falan oynarsak, umarım 1-0 değil de böyle 2-0 falan yaparız. İnşallah, Allah'ım yardım et bizim çocuklara. Hocaya ilk önce akıl fikir ver. Çok güzel gol attı bu arada oğlum. Maynan ne kadar kötü bir kaleci. Tuttuğu yerden ikinci kez aynı golü yedi arkadaşlar. Mike Maynan. Mike Nan mıdır nedir? Çok kötü bir kaleci ya. Tuttuğu köşeden tersi atlıyor ya. Top da dönmüş havada giderken de. İnanılmaz gol. Tuttuğu köşeden yemiş yine. Aynı golü yedi. Bu sefer offside değil herhalde. Su molasın, evet, Murat Bey. Murat Aga doğru söylüyor. Su molalarından sonra biz gol yedik zaten, değil mi? 2026 Dünya Kupası rekoru kırmış. Çok sevdiğiniz Pedri. Ey, Dünya Futbol Severler Birliği Derneği başkanları. Görüyorsunuz değil mi Pedri'nin rekorunu? Evet, Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları var. Bir maç oynadık. Ne kadar? Mbappe attı. Oğlum nerede? Orta sahadan mı attı lan onu? Göremedim ha. Bir dakika, golü görmem lazım. Çok garip bir. Sadece filelerin sallandığını gördüm. Benimki değil o Meltem Hanım. Sizinki. O Fransız taraftarlar ne kadar tatlıymış ya. Oy, abo, oh. Çok iyi gol atmış lan. Çok iyi gol atmış arkadaşlar. İnanılmaz gol. Turnuvanın şu ana kadar gördüğüm herhalde en iyisi bu olabilir bu arada. Turnuvanın en iyisi şu an. Mbappe'nin attığı gol. Daha güzel goller olacaktır inşallah da. Bu arada turnuvada çok golsüz geçiyor ya, değil mi? Sadece bir Almanya'nın böyle inanılmaz bir skoru var. 25 metre. Yo, benimki değil. Seninki takıksın. Sebebi neyse. Ester. İbrahim Hacı Osmanoğlu, bir maç oynadık, ne kadar arzuluymuşlar. Takım başarısız olsa da biz bir hamle yapsak diye. Ancak bu yaşananlar çocuklara motivasyon oldu. Gerekli cevabı sahada verecekler, ben inanıyorum. Motivasyon olacağını düşündük, evet, zaten. Motivasyon olsun zaten onlara. Ya böyle bir şeyden sonra aslında biz çocuklara değil, yani biz Montella yani.
Ben Montella'ya bu arada çok fena giydirdim ya. Turnuvada 7-1 var işte. 30 metresi var bence de o golün ya. 27 falan. Mbappe coştu. Mont Ella. Aziz milletimizin aziz milletimizden takım adına özür diliyorum. Bu kadar mı Akbaba vardı bizim içimizde? TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu milli takımın antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Bu haberi arkadaşlar okumayacağım. Turnuva sonunda o haber. Son dakika Bernardo Silva artık e, Real Madrid sözleşmesini resmen imzaladı. Fabrizio Romano'nun haberi bu arada. Bir hafta önceki işte bu haberi şimdi doğrulandı. Portekiz orta saha oyuncusu başlangıçta 2 yıllık anlaşma ile artı uzatma opsiyonuyla katılıyor. Jose Mourinho'nun istediği oyuncu. Bernardo Silva Real Madrid'de yeni bir sezon, yeni bir dönem. Adama nazar etti. Dişi mi kırıldı? Milli formanın üstünde neden hep hangi takıma karşı oynadığımız yazıyor. Çünkü o güne dair önemli bir şey olursa mesela alır diye müzede vesaire. Oyuncular hangi maçta oynadığını saklıyor belki formayı. O yüzden yazar yani. Aha, aha. Gelir mi yine? Magna'nın kötü köşesi. Oh! Gol değil mi? Ulan Doğuş geliyor daha seninki. Kendi kalesine atıyordu. Gol değil herhalde ya. Saate bildirim gelmedi mi gol bu. Saatin pili bitti acaba? 3-1 kazandı Fransa. Kaplumbağaya bak ya. Okan Buruk bence çok daha pozitif olmamız gerekiyor. Yani çok hemen yakıyoruz. Yakıyoruz, yıkıyoruz ve kırıyoruz. Oyunculara hedef gösteriyoruz. Hocayı da hedef gösteriyoruz ama bu gerçekten hocalık bir maçtı ya. Yani birinci maç oynadık. Yani birinci maç oynadık ama iki tane kalan maçımız var. Önümüzde çok önemli bir yol var. Ben takımımıza ve hocamıza çok inanıyorum diyor Okan Buruk açıklamalarda bulunmuş. Fatih Terim'in de YouTube kanalında yaptığı bir konuşma vardı. Hacı Osmanoğlu Fatih Terim'e de göndermede bulunmuş. Kante oynamadı. Mavi Senegal kazandı. Okan Buruk Can Uzun'u beğeniyorum. Çok iyi oyuncu. Geçen seneyi çok iyi geçiremedi aslında. Beklentinin bir tık altında kaldı. Ufak tefek sakatlıklar oldu. Bize karşı da oynadı. Çok beğendiğim bir oyuncu. Dediğim gibi hem forvet oynayabiliyor hem forvet arkası. Çok zorlandığınızda kanatta bile kullanabilirsiniz Can Uzun'u. Böyle kreatif, böyle her yerde oynayabilen bir oyuncu. Bir dakika bile bak bir dakika oynamadı. Bak bir dakika. Bir. Abi devre arası bir konuşma bile çekse Türk bir hoca. Ben her şeyin değişir. Düşünsene. Lasciatemi cantare en son italiano vero falan. Biri böyle konuşuyor yani soyunma odasında. Anladın mı? Campare molto be falan diyor yani. Sen sol beke geçiyor ora falan diyor yani anladın mı? Ama böyle bir Türk hocayı düşün hani orada. Ahmet Kutucu çalışmalarını bu haberi bilerek aldım arkadaşlar. Ahmet Kutucu çalışmalarını sürdürüyor. İşte almalıydınız bu oyuncu milli takım abi. Yazıklar olsun. Real Madrid'in ilk 11'inde senin değişikliklerin neler olurdu arkadaşlar? İlk defa Ardalı bir ilk 11 gördüm hemen aldım. Hiç Arda'yı yazmıyorlar yeni sezonun ilk 11'ine. Ama Arda Güler'in oynayabilmesi için Tchouaméni'nin bu takımdan ayrılması gerekiyor. Ve Tchouaméni istemiyor diye bir haber vardı. Tchouaméni'yi istemiyor Mourinho diye. Eğer öyle olursa Arda Güler entegre olur bu kadroya çıkaramazlar da buradan. Yani devre arası bir konuşma bile hani oyuncuları o psikolojiye sokup gidin lan yakın lan hani biz öyle çalışıyoruz biraz da. Bizim Türk halkı. Gazlama işi kesinlikle öyle. Bizde biraz taktik sıkıntı. Abi benimki ilk goldü abi. Ancelotti'nin Arda yaptığı zulümdü. Montella Can'a yapıyor. Kaybeden hep Türk milleti. Türk hoca taklidi yapamam hocam. Yapamam.
Ne diyorsunuz? Bu ilk 11 iş yapar mı? Vinicius, Mbappe, Silva, Bellingham, Valverde, Arda Güler, Cucurella, Rüdiger, Konate, Dumfries. Ee, abi Dumfries bu arada Trent'i mi oynatacaklar, Dumfries'i mi? 6 numara yok. 3, 6, 4, 7, 11 kişi. Yapacak bir şey yok. Böyle böyle yazıyorlar. Bellingham orada oynayamaz. Nerede oynar? Burada mı? 10 numarada mı oynayacak? Bakalım sezon başlayınca görürüz ya. Vallahi yoruldum. Evet. Ochoa. Dünya Kupası'ndan sonra emekli olacağım. Lütfen artık. Dünya Kupası bittiğinde artık futbol oynamanın bir anlamı kalmıyor demiş. Dünya Kupası'nın simge isimlerinden. Hacı Osmanoğlu. Bugün İspanya Yeşilburun adalarıyla berabere kalıyor. Enteresan sonuçlar var. Şimdi İspanya'da yerden yere mi vuruyorlar? İtalya 3 dönemdir Dünya Kupası'na gidemiyor. Böyle bir şey yapıyorlar mı? Bir maç oynadık yahu. Ne kadar meraklılarmış takım başarısız olsa da hamle yapsak diye. Ben inanıyorum. Çocuklara iyi bir motivasyon kaynağı oldu. İyi bir motivasyon kaynağı olduysa olsun zaten. Ben neden Hakkı Bulut gibi okudum bu haberi onu da bilmiyorum. Hacı Osmanoğlu, elbette çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri de memnuniyetle karşılıyoruz. Böyle devam etmelerini de arzu ediyoruz çünkü size dostunuz doğruyu söyler. Allah nasip edecek. Bu milletin bağrından çıkmış bu çocuklar bu milletin garip ferasetiyle yine ayağa kalkacaklardır. Abi şu eleştiriyi yapan adam kötülüğünü istiyor olabilir mi ya? Abi bu Hakkı Bulut sevgin nereden geliyor? Hani Hakkı Bulut şu yan yana böyle ağızda dağılıyor böyle hani Hakkı Bulut. Ah, o yüzden seviyorum. Arbeloa oynattı orada son maçlarda. 10 numarada mı? World Cup ya Real oyuncuları damgaya vursun. Da- Dünya Kupası'na Real Madrid oyuncuları damgayı vursun. Yok. Hacı Osmanoğlu güzel konuşmuş bence. Hacı Osmanoğlu, Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Konuşmasının son paragrafına kadar teşekkür ediyorum ama ona imparator lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü gizemli şeylerden bahsedip konuşacağım zaman gelecek. 2 maç daha bekleyelim. Hesap sorarız demesi. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna ve bilgeliğine yakışmadı. Kimden hesap soracaksınız? Bari onu da söyleyin. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine. Ben Fatih Terim'in o şeyinde izledim arkadaşlar. Kesinlikle çocuklara turnuva bitene kadar böyle kötü bir şey söylemeyin diyor. Destek olalım diyor. Daha bir maç oynandı diyor. Fatih Hoca da farklı bir şey alınmış herhalde kendisi. 500 dolar ucuz bilet, ulaşım, standartlı otel, konaklama, yeme içme, uçak bileti milyonlara alıyorlar. Oynayacaksa milyonları cebe indiriyorlar. Fatih Hoca izledim. Aslı oyunculara teknik heyete destek oldu. Evet. Ben Fatih Hoca'yı izledim diyor bak Şükran abla. Aslı oyunculara destek oldu ama ya oldu. İzledim Asla. Abla bir daha düzeltip yazar mısın? Çok merak ettim senin görüşünü. Bellingham'ı solda oynattı. Evet oynadı orada. Hacı Osmanoğlu senden sunacak tabii istifa da etmez. Fatih Terim'in şeyi geçiyor arkadaşlar. Oo, Vamos Ramo hoş geldin. Vamos! Fatih Terim'in Futbol Federasyonu Başkanı olacağı söyleniliyor. O yüzden alınmış olabilir kendisi. Hesap sorarım demedi. Hesap sormanın zamanı değil dedi. Aynen öyle. Ee, bir tane bugün Instagram'da bir video izledim. Çok güzel bir arkadaşımız yorumlamış bu olayı. Fatih Terim oraya şeye milli takım ya şey Türk Futbol Federasyonu'nun başına başkan olarak geçmesi için rica minnetle geçirilecek bir isim dedi. Hani oraya seçimle falan gelmez dedi arkadaşlar Fatih Terim. Rica minnet edersiniz o şekilde gelir dedi. Öyle bir isim dedi Fatih Terim. O ondan biraz tırstı, korktuğu için hani böyle bir şey olur diye direkt oraya saldırıya geçti diyor o arkadaşımız. Bence güzel yorumlamış. Kötü bir açıklaması yok. Gayet oyunculara şey yapmayalım diyor. Saldırmayalım, eleştirmeyelim, hesap sormayalım. Turnuva devam ediyor. Turnuva bittikten sonra hesabını sorarsınız diyor. Yarın yayın var mı? Yarın ne günlerden? Yarın yayın olabilir evet. Ama Perşembe olamaz.
Bir Perşembe sahneye gidiyorum yine. Salim, İtalya'da tatildeyim ama seni takip bırakmam, iyi yayınlar. Yağızcan Yaylaz. Hocam teşekkür ederim. İtalya'daymış. Keşke ben de oralarda olabilsem. Bir pizza yesek. Bir kahve. İnanılmaz beyaz evlerin arasında böyle bir Başantami Cantare olabilirdi. İtalya'ya selamlar bu arada. Doğuş'u severim, evet, çok severim. Aleyküm selam. Yarın Ronaldo'nun maçını birlikte izliyoruz hocam. İzliyor muyuz? Espresso içilirdi. Ben espresso sevmiyorum ya. Zift gibi kahve içilir mi ya? Soru, Barış'ın saçlarını beğendiniz mi? Abi şu saç olaylarından vazgeçin. Bence saç olmalı ya. Saçla alakası yok arkadaşlar. Taktik yanlış. Barış'ın bu maçta oynamaması gerekiyordu. Bu kadar bitti. Kerem'in oynamaması gerekiyordu. O zaman işte Ümit Davalı'nın saçına da kıssaydık o dönem. Ama işte o zamanki futbolcular da inanılmaz oynuyordu. İşte İlhan Mansız niye tokat attı diyelim. Barış'ın saçlarını beğendiniz mi? Okan Buruk her türlü güzel Barış. Sarı saçı zaten kullanıyor. Biraz daha değişik kullandı. Bence her türlü her şey yakışıyor Barış'a demiş. Hiç kötü bir şey söylememiş mesela. Evet, Fransa 3, Senegal 1 arkadaşlar, maç sonucu. Mavi Senegal kazandı. Beyaz Senegal kaybetti. Barış düzgün bir saç yapsa yakışıklı ama bilmiyorum. Mbappe hem mesela Kenan yakışıklı ama Barış yakışıklı mı bilmiyorum yani, çok da yakışıklıları bilmiyorum. Sadece Kenan yakışıklı bence yani. Abi su molası futbolun içine etti kesinlikle. Reklam için yapıyorlar ya. Ben de bir reklam basayım o zaman, al. Kylian Mbappe hem Oliver Giroud'u geride bırakarak milli takım tarihinde 58, hem de Fontaine'i geride bırakarak Fransa formasıyla Dünya Kupası'nda 14 en fazla gol atan oyuncu oldu, double. Ümit Karan çok çirkin konuşuyor. Öyle saldıranlara bir şey diyemem ya. Ben sadece mesela Montella'nın taktiğinin çok yanlış olduğunu söyledim. Hala da söylüyorum. Hala da söyleyeceğim. Şampiyon olsak da bak, tokattır hani bu mesela. Tokat deyip hani böyle finale kadar da gidebilir, anladın mı? Ama şampiyon da olsak ilk maçta Avustralya maçında hatalıydı Montella. Bitti. Hatalıydın abi. İlk 11 seçimin yanlıştı. Barış, evet, Hilal Hanım'la Hilal Hanım'la Meltem Hanım tartışın valla, ben anlamam. Barış yakışıklı mı yakışıksız mı? Saçım olsa biraz daha, ben de biraz yakışıklıydım ama saçım yok artık. Şöyle gelelim. Mbappe'yi söyledik. Bunu söyledik. Eh. Bence Salettinho daha yakışıklı. Hayda. Mbappe yeni sistem olmasına gol krallığı rekorunu kırardı. 20'den fazla olacak bence kariyerini bitirdiğinde. Salih, sen taşsın, taş erkek. Ya Montella da ilk Dünya Kupası değil mi? Montella belki İtalya ile katılmıştır futbolcu olarak da. Selam Salih, iyi akşamlar. Hıs sohbetler. Nasıl? Teşekkürler, size de hoş hış sohbetler. Ben beğeniyorum Barış'ı ama aman, Barış'ı mı konuşacağız ya, durun. Mbappe Fransa'yı Senegal karşısında 2 golle sırtladı. 2 golle sırtladı işte. Üst üste üçüncü Dünya Kupası'na da gol atmayı başaran Mbappe, Fransa tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu efsanevi bir an. 58 gol Mbappe, 57 gol Giroud. Tarihe tanıklık ettiren Mbappe, kendisi için ulaşılmaz denilen hedefe adım adım yaklaştı. Dünya Kupası tarihinde Mbappe'den daha fazla gol atan sadece 2 oyuncu kaldı. Klose, Miroslav Klose 16. Oğlum adam 58 gol atmış la. 16 ne? Ne bu? Ha, 16 gol daha atarsa Klose'yi mi geçiyor? 15 atarsa Nazario'yu geçiyor. Oğlum bu ne? Burada 58 diyor, burada 15 diyor. Anlamadım burayı.
Kolay gelsin Saytıyor. Teşekkürler. 58 Fransa milli takımında. Tamam. He. Dünya Kupası olarak mı? Okey. Pardon. Dünya Kupası'nda atılan değil mi? Yani Euro'yu baz alıyor, işte hazırlık maçını vesaireyi herhalde. Biri Fransa için, diğeri Dünya Kupası. Okey. Tamam abi, hemen aramızda ne kadar sırtlan varmış. Hacı Osmanoğlu'yum ben. Aramızda ne kadar? Bence Vini yakışıklı, kelebek yüzlü. Abi Vini'nin bir reklam var. Kulaklık takmış, böyle köy yılanı dansı yaparak gidiyor. Gördünüz mü onu? Aleykümselam muhterem, hoş geldin. Burada da Ronaldo Nazario'yu geçecek ve Klose'yi geçecek. Gerd Müller'i geçmiş, yakalamış. Salih, sana da hidrasyon break yapalım. Su molasına gerek yok benim için ya. Bayır kelebeği var aramızda. Kim o abi? Kelebok diyecektin değil mi abla? Eğer Fransız yıldız, Fransız yıldız turnuva sonuna kadar 2 gol daha atarsa Klose'yi yakalayacak. 3 gol atarsa Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olacak. Sence başaracak mı? Lan Ronaldo, hiç mi gol atamadın ya? Cristiano Ronaldo ya. Yani garip. Donum kanadı. Yarın Portekiz maçından sonra İngiltere maçı var. 27 yaşındaki Mbappe Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan 3. oyuncusu oldu. Donum kanadı. Arjantin maçı izlendi 4'te tabii efendim. Mbappe Dünya Kupası performansı 15 maç, 14 gol, 3 asist. Evet, 3 gol de atıyor ve çıldırıyor ondan sonra. Mester, Kester. Evet arkadaşlar, biz de yavaştan yayının sonuna gelelim efendim. Edit yapacağım Müco, sen benim yerime izle. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. İzlememenizi istiyorum. Normalde haberler şu an var. Yayını bitireceğiz. Ve ben video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü öğlen 12'de bir idmanım var. Ona gideceğim. Dostlar. Şöyle yapalım. Milli takımın açıklamaları var. Açıklamalar gelmeye başladı. Açıklamaları video yapacağız. Videoda benden dinleyin diyorum. Ben hem yorumlayacağım hem de konuşacağım. Açıklamalar geliyor şu an. Milli takımın basın toplantısı var. İzlemeyin derim. Gidin yatın uyuyun. Sabah ben videoyu atarım. Gün içinde de istediğiniz bir saatte izleyebilirsiniz arkadaşlar. Haberleri bitirseydik hocam. Haberleri bitirdik buradakileri. Başka düz haber varsa atalım. Milli takım açıklamaları ile ilgili haber atmayalım. Onları video yapacağım çünkü. Video yapalım onları. Allah geldi işte. Oğlum nasıl tıkladım ben ona ya? Bak yine mi aynısını tıkladım ha? Barcola da evet, tam bir golcü vuruşuydu. Abi Shorts videoları da iyi. Onlarla devam et. Shorts kanalımı biliyor musunuz bilmiyorum. Shorts kanalı Salih Dinyo Futbol değil mi? Başarılar Salih Bey. Teşekkürler. Shorts kanalına da her gün içerik üretiyoruz. Bu kanalda bazen şu Aziz Yıldırım Shorts attım mesela. Aziz Yıldırım taklidi yaparak Montella'yı aradık yayındayken. Onu Shorts olarak attım oraya. Son dakika Mbappe Pele'nin Dünya Kupası gol sayısını geçti. Yeni Pele ha. Kaplumbağa Pele. Salettinho TV eski maç yayın kanalıydı. Salettinho Futbol Shorts kanalı. Pelerin mi? Shorts kanalını buraya atabiliriz. Oraya da güzel videolar çekiyorum bakın arkadaşlar. Çok güzel ve Shorts videosunun editi daha zor bu arada. İnanılmaz. İnanılmaz zor bir editi var Shorts'un. Evet dostlar, benden haberler bu kadardı. Var mıydı sorunuz? Sorunuz varsa alabilirim. Sormak istediğiniz şey varsa ankette de like atıldı mı diye sorduk. Böyle garip bir anket. Bir yayıncıdan görmüştüm. Yayın bozuk mu? Yok. Senin bilgisayarın bozuktur, telefonun. Like attım mı attım. %71. Hemen atıyorum %29. 110 oy kullanılmış ama 110 like gelmemiş. Yazık. Evet, oraya bir 100 like'ı geçirtelim en azından. Ya şu TRT1'in dizileri de çok garip. Hiç sevemedim ya. Kapattım.
Irak, Norveç skor tahmini alalım. Baba Norveç 3-0 alır o maçı ya. Göz göre göre yalan oylar. Evet, evet değil mi? Sandıkları boş bırakmışsınız. Fransa kalecisini çok tırt. Fransa kalecisi çok tırt. Ramak var. Kelebek olması. Abi Milan'ın kalecisi bir de ya. 4-1 Norveç diyorlar. Arjantin Cezayir. Abi 4'te maç. Kim izleyecek? 12-0 mı? Hanım dondu. Hanımı dondurdun abi. Yapacak bir şey yok. Evet dostlar, o zaman iyi bir gece diliyorum sizlere. Hemen biz de bir milli takım videosunu çekelim. Sabah 7'ye mi ayarlarız artık? Bir şey ayarlarız. Paylaşırız videoyu. Benden dinler izlersiniz gün içinde arkadaşlar. Bir yerden bakıp dinlemeyin. Video yapıyorum ben sizin için. Onu yaparım. Benden dinler edersiniz. Konuşuruz. Yorumlarımı da oradan katılırsınız, katılmazsınız yorumlarıma. Yorumlar kısmına da yorumlarınızı bekleyeceğim o videonun. Sonuna kadar da izlersiniz diye umuyorum arkadaşlar. Bizlere destek olmayı bırakmayın. Siz yoksanız biz güçsüz kalırız arkadaşlar. Çökeriz aşağı doğru. O zaman da bu işi yapmanın anlamı kalmaz. Her zaman destek bekliyoruz sizlerden. Seviyoruz da sizleri dostlar. Allah'a emanet olun. Yattığınız yer rahat olsun efendim. Bay bay. Milli takım açıklamalarını video yapacağım hocam. Yağız hocam. Onları haber yap video yapayım video olarak izleyin diye. Güzel editlerim ben onları. Oradan bir kolaj oluştururum güzel bir şekilde. Hızlı hızlı böyle olmadan güzel bir şekilde atarım sizler için. Ya Doğuş. Allah'a emanet. Bay bay. Seviliyorsunuz. O zaman e, Paraguay maçına şimdiden antrenman yapalım şunda ya. Arda Güler. Ben kendimi yapayım önden de. Baba Paraguay maçında bundan 3 tane basmak istiyorum. Ama Arda için bak. Arda atacak 3 tane. Arda Güler! Mais non! Il est pas sérieux! Evet Türk bayraklarıyla da herkes spamlasın Türk bayraklarına gidelim. Güzel şöyle kıpkırmızı gözüksün. Kırmızı beyaz gözüksün şöyle. Hadi ya Türk bayrağı spam istiyorum. Çok seviyorum ben bizim bayrağımızı. Valla çok güzel. Totem de yaptık. Totemlerin hepsini yaptık ya. Evet. Azerbaycan bayrağı da geldi. Hayırlı geceler, hayırlı geceler. Ya bir kişi herkes uyuyormuş demek ki ya. Evet Mustafa Bey de attı. Teşekkür ediyorum. Çağdaş da attı. Çağdaş'ım ne haber ya? Arda'ya yazık. Kazmalarla oynamaktan bıktı. Vallahi öyle. Karpuzu kesemedik. Karpuzu keseriz ya. O video yapacağız açıklamaları. Arda 3 gol atarsa videodan shorts'u eklersin. Aynen Kıps. Bulamadım Türk bayrağını. Türk yazsan, Türkiye yazsan yine çıkıyor. Biz kardeşiz. Kesinlikle kardeşim benim. Uhert. Evet. İşte bu ya ne güzel bir chat. Gol olduğunda da böyle olsun bizim chat ya. İnşallah güzel bir maç olur inşallah ya. Bay bay. Öpüyorum sizleri. Türk bayrağı, Türk bayrağı, Türk bayrağı. Lan Doğuş ya. Bay bay. İyi geceler efendim.